Maalesef hayat istediğim gibi gitmedi. Geçmişte yaptığım seçimler beni bugüne getirdi. Okumadım, bir işte öğrenmedim. Hayata atıldım ama tahmin ettiğim gibi değildi. Savruldukça savruldum. Evsiz kaldım, parasız kaldım. Ne bir diplomam ne de bir zanaatım var. 10 gündür sokaklardayım. Aklıma izlediğim bir haber geldi. Dilencilerin 3-4 tane evi oluyormuş. Banka hesapları doluymuş diye. Dilensem mi acaba dedim ama kendime yediremiyorum da. Yerden bulduğum kağıtları, tenekeleri toplamaya başladım. Geri dönüşüme satmak için. Kendime bir barınak bulmam lazım ama her barınak aynı değil. Bazılarının şartları daha iyi, bazılarının daha kötü. Evsizlik zor. Bakkala girdim aç karnımı doyurayım diye. Sandviçin fiyatı olmuş 2,20 euro. Geri dönüşümden 1,5 kazanıyorum. Sokak satıcısından yemek paketi aldım. Hem daha hesaplı hem de daha doyurucu. Hayatımı düzene sokmalıyım. Belki iş verirler diye gittim. Gazete satabilirsin dedi. Ne lazım dedim. Belli belgeler ve belli bir eğitim düzeyi lazım dedi. Dedim abi gazete satmakla bunların ne alakası var? Lazım kanunlar dedi. Ulan dedim hiçbir işe yaramayan biriyim. Varlığım yokluğum bir. Son gecelerim hep sokaklarda geçti. Şu an tek istediğim başımı sokacak bir yer. Bu geceyi de sokakta geçirdim. Dükkana girdim. Her şeyin fiyatı pahalı. İş çamaşırı 8 euro. Cebimde 2,70 var. Bizzat götümün kendisi gözükecek. Burada kağıt toplamak çok az para kazandırıyordu. Yetmiyordu. Daha fazlası lazımdı. O yüzden çekine çekine yoldan geçen bir kadının yanına gittim. Beni takmadı bile. Sanki yokmuşum gibi davrandı. Başka birine sordum. Bir anda bana gün boyu çalışıp hurdalardan kazandığım parayı verdi. Dedim bu iş iyiymiş, karlıymış. Hem de hiçbir şey yapmıyorum. Dilenmeye devam ettim. Yani dilenmek demeyelim de yardım için insani duygulara seslenmek diyelim. Bazıları bir düşünüp gidiyordu. Bazen cümlemi bitirmeme izin vermiyorlardı. Çok saygın bir iş değil. Bozukluk istiyorum, sanki ceplerindeki tüm para istiyoruz. Birine sorunca arkasından gelene soramıyordu. Utanıyordu. Dilenirken beni bir polis gördü. Yanıma geldi. Burada dilenemezsin dedi. Tabii abi dedim, hemen sığınağa döndüm, korktum. Sabah oldu, yeni bir gün dedim. Dışarıya adım attım, hemen dilenmeye başladım. Arada para atıyorlardı, çok tatlı oluyordu. Dilenip biraz bekliyordum. Hem utanmadan dileniyorum hem de taktik yapıyorum. Arada polisle göz göze geliyoruz. Gözleri üzerimde. Bu arada eğer videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Gidip temizleniyorum. İnsanlar kirli dilenci sevmiyorlar. İşimde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Başka bir dilenci daha var burada. Benim işleri bölecek gibi duruyor. Daha acıklı konuşuyor, daha etkileyici şerefsiz. Ben bile etkilendim. Bazıları oflayıp pufluyor, moralimi bozuyor. Ama bu iş azim gerektirir diye düşündüm. İstikrarlı olup olumsuz tepkileri görmezden gelmeye karar verdim. Neden sana yardım edeyim diye sordular. Ailem için ihtiyacım var dedim. Kusura bakma, buna inanmadım dedi. Madem vermeyecektin niye sordun, aşağılık, şimdi seni bıçaklayayım mı diye tehdit ettim. Çünkü artık ben kötü bir adamım. Kadın beni rahatsız etmeyi bırak dedi. Bozukluk istedik, tacizci oldu. Dilenmekten gözüm dönmüş. Sığınağın kapanış saatini kaçırmışım. Ben de boş durmayayım dedim. Dilenmeye devam ettim. Uzun süredir dilenmekten başka bir şey yapmadığım için beynim erimeye başladı. Akıl yürütmüyordum. Sadece yardım, para, ihtiyaç, lazım gibi bir takım kelimeler kullanıyordum. Polis tarafından yine yakalandım. Belki adres soruyorum, ne biliyorsun dilendiğimi? Bozuk para taşımıyorum diye yalan söyleyenler var. Bak ararsam bulursam sıkıntı olur diyeceğim yakında. Markete girdim. Bir gitar gördüm. Dilenerek elde ettiğim tüm parayla o gitarı aldım. Belki insanlara etkilerim dedim. Sonra bir kütüphanenin yanına geldim. Belki dedim, belki geç değildir. Belki kurtulabilirim bu hayattan. Şu an olduğum yerde olma sebebim benim. O zaman buradan çıkacak olan da benim dedim. Polis beni yine yakaladı. Bunlar işaret olmalı dedim. Kendime yeni bir sığınak buldum. Burası kütüphaneye daha yakında. Artık kendimi geliştirecektim. Dışarı çıkıp yaşlı bir teyzeden bozukluk istedim. Yaşlı teyzeler ya çok naif oluyor ya tam şeytan. Israrcı olma dedi. Tek kelime bozukluk istemiştim. Kütüphaneye girip ders çalıştım. Bu iyi hissettirdi. Bu mahalle yeni bir hayat için güzeldi. Ders çalışacağım, temizleneceğim yer yakındı. Gitarı elime alıp çalmaya başladım. Kaliteli bir müzik olduğu söylenemez tabi. Kendimi kaptırmışım, gün bitmiş. Maalesef kış geldi ve geceyi dışarıda geçirdiğim için hastalandım. Sabah baktım benim yerimde başka bir evsiz gitar çalıyor. Onu dinleyince anladım. Ben bu müzik işini beceremiyorum. Yanında durayım, dinleyeyim bari dedim. Sanki berabermişiz, o çalıyormuş, ben para topluyormuşum gibi yaptım. Birkaç euro cıkkaladım. Sonra polis geldi, beni yine uyardı. Hava soğuk olunca insanlar acayip para veriyor. Arada para verenler oluyor, arada efendi gibi üzgünüm diyenler oluyor.
Ablanın biri çantasından elma çıkardı, elma verdi. Hayır demedim, gömdüm. Param neredeyse bitiyordu ve 4 tane kazı kazan aldım. Bugün de bundan batalım be dedim. Açtım boş, açtım boş, açtım boş, açtım boş. Şöyle sağlam bir sövdüm, yoluma devam ettim. Birine dilendim, bir iş bul dedi. Haklı şerefsiz, bir şey diyemedim. Gece barınaktayken biri gelip üstüme yığıldı. Leş gibi içki kokuyordu. Onu ittim ve dedim ben neredeyim? Bu hayattan kurtulmam lazım. Beni aşağılayanlar oluyor. Alıştım ama. Yaşanmamış gibi davranıp gidiyorum. Çok açtım. Markette balık ve patates kızartması görünce onu çalmaya çalıştım. Dükkan sahibi beni 2 tokatladı. Hayatıma, her şeyime sövdü, yaka paça dışarı attı. O kadar yüzsüzleştim ki kalkıp gittim. Her şeye rağmen kütüphaneye gidip ders çalıştım. Tamam dedim, artık son. Her gün ders çalışacağım. Sadece cebime koyacak kadar dileneceğim. Kendimi geliştirip bir işe gireceğim. Neden sana para vereyim dedi. Yalan yoktu, lütfen dedi. Artık zor geliyordu. İnsanları izliyorum. Herkes hayatına devam ediyor. Bense sanki o treni kaçırmışım, uzaktan izliyormuşum gibi geliyor. Beni yalnız bırak diye bağıranlar oluyor. Sen kendini bu bataklığa soktun diyenler var. Benim neler yaşadığımı bilmiyorsunuz. Marketten bir atıştırmalık bar çaldı. Üzgündüm ama yapacağım bir şey yoktu. İnsanlar da benim asık suratımı görüp para vermiyorlar. Uyuşturucu alacaksın değil mi diyor. Bilmiyor ki içimde don yok. Gitarımı çıkarıp çalmaya başladım. Biliyorum müzik yeteneğim yoktu ama belki bazıları daha fazla çalmayayım diye para atardı. Dün gece barınakta bağış almışlar. Bana yeni eşya verdiler. Tam işler kötüye gidiyor derken. Bandana verdi. Dedi ki polis tarafından yakalanınca suç seviyenin artmama olasılığı var dedi. Dedim abi bu nasıl yardım kuruluşu, sen beni neye teşvik ediyorsun? Dilenerek olmuyordu, yapamıyordum. Ben öyle kendimi kötü gösteremiyordum. Çalışacağım dedim. Bu müzik konusunda ben de iyi hale geleceğim. Yandan esnaf bağırdı. Çalma şunu, bir rahat ver dedi. Abi dedim, dilenmek istemiyorum. Bana ne dedi. Sığınakta sabah kalktım, bir yatak kırmızıya bulanmış. Dışarıda ambulans vardı. Bileklerini kesmiş biri. Depresyona girdim. 2 gün daha bu sığınakta kalırsam burayı evim olarak kaydettirebileceğim. Tuvalete girip orada bir ısınıp kendime geldim. Yemeğimi yedim. Artık günlerim standart geçecek. Bir şeyler yiyip ders çalışacağım. Polis beni yine yakaladı. Üzgünüm evlat, ben sadece işimi yapıyorum dedi. Ve beni şehrin başka bir köşesine bıraktı. Tam işler iyiye gidiyor derken 5 parasız ve depresyondayım. Yürümeye başladım. Sandviç gördüm ama param yoktu. Çalmaya çalıştım, onu da beceremedim. Hayatta her şey mi ters gider? Mutluluğum tükendi artık ve düzelmeyecekti. Çantama sakladığım bir içki vardı ve onu içtim. Devam etmek için dedim. Toparlayacağım dedim. Kendime gelmek için. Artık sokaklarda yaşayan ve polis tarafından aranan biriydim. Yeni nesil trapçi mi olsam acaba dedim. Sonra yok değmez, dileneyim dedim. Kendime yeni bir barınak buldum. Her şeyi sıfırdan başlayıp kendimi kurtaracağım. Etraftan kağıt hurda toplayıp vatana millete faydalı biri oluyorum. Ders çalışamıyorum çünkü mutlu değilim. Her şey bağlantılı. Kendimi mutlu edip eğitimimi almam lazım. Bara gittim ve mutlu olmak için barda biraz takıldım. Yemek fişi verdiler. Onunla da kendime yemek aldım. Sonunda yeni hayatımın ilk günü. Kütüphaneye gidip ders çalıştım. Uzun süredir çalışmayınca ağzımdan 2-3 damla salya aktı ama sorun değil. Bir daha böyle olmayacak. Gece sığınakta birileri para karşılığı bir folyo değiş tokuşu yapıyor. Herkes ne olduğunun farkında ama görmezden geliyorlar. Benim de umurumda değil. Güne erken uyanabilmek için bir kol saati satın aldım çünkü vakit nakittir. Sabah kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum. Bir şeyler yiyorum, sonra ders çalışmaya gidiyorum. Barınağın önüne geliyorum, gitarımı çalmaya başlıyorum. Aynı yerde uzun süredir kaldığım için bana ikamet kağıdı verildi. İş bulma konusunda bu işime yarayacak. Markete bir gözlük gelmiş ve ders çalışmamı kolaylaştırıyormuş. Pahalı olsa da aldım. Bunlar hep geleceğe yatırım. Bazen durup düşünüyorum. Dilendim, hırsızlık yaptım. Karanlık bir yerdeyim. Şimdi amacım var. Bunun için uğraşıyorum. Yine karanlık ama tünelin ucu görünüyor. Eğitimimi belli bir seviyeye getirdim. İkamet kağıdım, kütüphane kartım var. Belki iş bulurum dedim. Girdim sordum. Mağaza satış görevlisi arıyorlarmış. Kolay gelsin dedim, çıktım. Sonra yine denerim. İsteklerini karşılayamıyordum. Gitarımı aldım, yanık yanık vurmaya başladım tellere.
Sokakta müzik çalan birini gördüm ve biraz para attım. Teşekkürler dedi. Yok dedim kardeş, ben anlarım. Bir de güzel çaldı, bana hayaller kurdurdu. Gece sığınakta yatıyorken fısıltılar duydum. Buradakilerle aram iyi değildi ama her koyun kendi bacağında. Tam uyuyordum ki 2 barınak görevlisinin çantamı karıştırdığını gördüm. Ne oluyor lan diyemeden bir tanesi çantadan bir bıçak çıkardı. Benden gitmemi istediler. Hemen şimdi dediler. Artık burayı ikamet adresin olarak kullanamayacaksın dediler. Görünüşe göre bazı düşmanlar edinmişim. Eşyalarımı topladım. Gitmem gerekiyor. Bu durum çok kötü oldu çünkü bu mahalleye alışmıştım. Burada eğitim görüyor, burada esnaflarla takılıyordum. İkametimi kaybedince kütüphane kartım da gitti. Tam bir işe girip hayatımı düzene koyacaktım. Yine mi? Yine mi her şeye en baştan başlıyoruz dedim. Kendime yeni bir barınak aradım. Tekrar dilenmek istemiyordum. Geceyi başka bir sığınakta geçirdim ama istediğim yer burası değildi. Hastaydım ve iyileşmek için 4 euro ödemem gerekti. Enerji ihtiyacım var falan dedi biri. Bir gittim yanında torbacıymış. Şeker veren mi diyor. Yok dedim kardeş ne diyorsun? Kendime yeni bir sığınak buldum. Hayatımı burada yeniden kuracağım. Kaçıncı kez bilmiyorum ama denemeye devam başarana kadar. Marketten kendime bir ders kitabı aldım. Artık kütüphane dışında da derslere devam edeceğim. Kütüphane çok doluydu. Birisi geldi. Burası benim yatağım. Her zaman benim yatağımdı. Defol deyip ellerini cebine soktu. Bense artık yaşamaktan çok yoruldum. Hayır birader, burada ben yatacağım dedim. Ona meydan okudum. İyi seni bok herif, umarım bir gün bu şehirde donarsın dedi ve gitti. Bir restorana geldim ve dedim ki kendimi biraz şımartayım. Mutlu da oldum. Sonunda bu sığınağın da ikametini almayı başardım. İlk iş kütüphaneye gidip kütüphane kartı aldım. Sonra bankaya gidip hesap açtım. Belge olsun diye, yoksa param var. Artık bir iş sahibi olmak için çok daha iyi durumdayım. Gerekli belgeleri bir bir topluyorum. Gitarımı alıp çalmaya başladım ama bu sefer eğlenceli bir şeyler çalıyorum. Çünkü hiç olmadığım kadar umutluyum. İş başvurusuna geldim ve bir mağaza satış görevlisi olarak başlayabileceğimi söyledi. Yarın gel dedi. Çok mutluydum. Bunu kutlamak için restorana gidip en kralından bir etli ekmek yedim. Yemeğimi yedim, artık toktum, temizdim ve mutluydum. Sığınağa gidip yatayım, hemen yarın gelsin dedim. İş için saat 10 olmadan iş yerinde ol dedi. Bense sabahın 6'sında geldim. Heyecanlıydım. Mutluluktan patlattım bir türkü daha. İşe gittim ve çalışmaya başladım. Çalışırken müşterinin birinin cebine bir şeyler koyduğunu gördüm. Hemen şikayet ettim. Bir günde 34 euro kazandım. Hırsızı yakaladığım için ufak bir ödül de aldım. Artık çok param vardı. Tam 50 euro. Ve saat 3'te işten çıktım. Günün geri kalanı bana aitti. Garip hissettirdi. Paramı gidip bankaya yatırmaya karar verdim. Barınakta ne olacağı belli olmaz. Ne yapacağımı bilemeyip boşta kalınca gidip yatıyorum. Artık bir hobi edinmem lazım. Her gün kazandığım parayı yürüyerek gidip bankaya yatırıyorum. Kış geldi. Dün gece sığınakta yine kavga çıktı. Millet birbirini bıçaklamış. Hayat zor. Yakınlarda bir lavabo olmadığı için her gün kıyafetlerimi yıkamaya yerine gidip 3,5 euro para veriyorum. Her zaman temiz ve motive bir şekilde geldiğim için maaşıma zam yapıldı. Restoranta gidip en kralından bir yemek yedim. Artık hobim bu. Bir gün daha bitti. Kışı atlattık. Sığınakta yine olay oldu. Biri karartma saatini geçirmiş. Ben de yaşamıştım. Küfür edip gitti. Kendime bir telefon aldım. Bugün izin günü, çalışmıyorum. Bankadan biraz para çektim. Otobüse binip restorana gittim. İskenderimi gömdüm. Tekrar otobüse binip barınağa gittim. Artık ihtiyacım yoktu ama keyfini aldım gitarı, patlattım bir şarkı. Gece barınaktayken bir uyandım, biri bıçağı boynuma dayamış. Eliyle sus işareti yapıyor. Diğer kadın da çantamı karıştırıyor. Gece beni soydular. Çantamdan kıyafetimi ve 25 euromu götürdüler. Elimi yüzümü yıkayıp bir kendime geldim. Artık kendi evime çıkıp buradan kurtulmalıyım dedim. Allah'tan paranın çoğu bankadaydı. Sabah kalktım. Biri yine çantamdan yemeklerimi araklamış. Çalışıyorum diye anladılar bende para olduğunu. Buldular madeni. Biraz telefon karıştırayım diyorum. Arayacak kimsem yok. Haritaya, krediye ihtiyacım yok. Telefon aldık, boş duruyor. Biri çantadan kitabımı çalmış. Ders çalışıyordum. Gidip kendime yeni bir ceket aldım. Para kazanınca kendime bakıyorum. Bundan mutlu da oluyorum. Kazı kazan almaya karar verdim. 10 tane aldım. Böyle ufak zevkler işte.
Açtım 1 euro, 0, 5 euro, 0, 10 euro, 0, 1 euro, 0, 0 ve 0. Buradan bile kâra geçtik. Para kazanmaya başladık ya, para parayı çekiyor işte. Günlerim monoton geçiyor. Otobüse atlayıp restorana gidiyorum. Bugün karışık ızgara yedim. Fareler yine geldi, çantamdaki yemekleri yemişler. Emlakçıya gittim. Kendi evime çıkabilir miyim diye. Benden 150 euro istedi ve bir gün daha çalışman gerek dedi. Bir gün daha çalışırsam gerekli belgeleri karşılayacağım. Çok mutlu oldum. Hemen restorana gittim, bir künefe gömdüm. Bugün benim kurtuluş günüm. Bankaya gittim. Yüklü bir para çektim. İşten çıkıp mutlu adımlarla emlakçıya yürüdüm. Her şeyi karşıladığımı söyledim. 1+1 bir dairede anlaştık, kiraladım. Artık sığınaktan kurtuldum. Artık bir işim var, evim var. Kendi paramı kazanabiliyorum. Uzun süre sonra kendime saygı duymaya başladım. Dönüp yaşadıklarıma baktım. Aslında hiçbiri boşa değildi. Beni bugüne getirdiler. Hayat bir mücadele, başarıya giden yol bir süreç. Tek yapmam gereken azimli olup süreci tamamlamaktı. Elimden gelen her şeyi yaptım. Zengin olmadım ama huzuru kazandım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.